Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Ekim 2021 Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce Deniz Baykal analizi yaptım. Plandemi, Deniz Baykal ilişkisi ve Deniz Baykal'ın bir kasetle devre dışı bırakılması, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, daha sonra onunla da yetinilmeyip nasıl bir tehlike gördülerse Deniz Baykal'ın tıbbi bir suikaste uğraması. Benim görüşüm, düşünüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. E, Hiç üzerinde bir analiz yapmadım. Herhalde bu da son olur sanırım. Sanırım son olur. E, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden espri yapanları sevmiyorum. Şaka yapanları, onun üzerinden kendilerini akıllı gibi gösterenleri de sevmiyorum. E, Biliyorsunuz objektif. Benim analizlerim objektiftir. Kayırmak falan için falan değil. Bir yere geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir işçi. Ağır bir görevi var. Verilmiş ağır bir görevi var. Şimdi Deniz Baykal devre dışı bırakıldıktan sonra yerine geldi. Orayı tutuyor. Yani CHP'nin orasını tutuyor. Yani CHP'yi orada tutuyor. Çok önemli bir görev. AKP, Erdoğan, tamam, başarısının bir kısmını Kılıçdaroğlu'na borçlu. Yani nasıl böyle bir yere dayanırsınız ya, böyle e, arabayı itersiniz, omuz verirsiniz arabaya. Araba kayıyordur yokuştan aşağı. Tutarsınız onu. Oynatmazsınız yani. Böyle bir milim bile oynatmazsınız. Kılıçdaroğlu öyle bir ağır işçilik yapıyor. Kılıçdaroğlu bir çekilse yerine gelecek herhangi bir isim, kim gelirse gelsin. Yani Kemal Sunal da gelse, ne bileyim Zeki Alasya da gelse, mutlaka orada CHP'nin oyu 1-2 puan oynayacak. Oynayacak ve AKP'nin iktidarı zedelenecek. Şimdi bunu düşünmeyin böyle. İşte AKP partiler arasında bir mücadele olarak düşünmeyin. Bir plan var. Bunlar bir plan dahilinde görevliler. Hatta derler mesela, devlet hangi devletse, masonik devlet mi şu mu, devlet sana görev verir. Bu bir mesela ihanet görevidir de mesela. Sen hainliği oynarsın. Ama hain değilsindir. Görev öyle verilmiştir. Şimdi benim düşüncem, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir görev verildi. Ve bunu oynuyor zavallı. Ağır bir görev. Düşünebiliyor musunuz? Bütün şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz. Şimdi e, nasıl bir görev olduğu, görevin ülke içerisindeki merkeziyle veya şubesiyle, küresel küresel merkezle olan bağı nasıl, e, yani o biraz şeye muhtaç. Ne diyelim? Yani bilgiye ve veriye muhtaç. E, Ama görüyoruz ki Kılıçdaroğlu görevini çok iyi yapıyor. Türkiye sınırları içerisinde e, 20 senedir AKP'nin iktidarda olmasına e, sebeplerinden, yani ona yardım ediyor. Bakmayın öyle. Tabii ki kavga edecek, şu edecek, bu edecek falan. Öyle görünecek. Ama plandemiyle de ilişkisi ortaya çıkıyor bu sefer. Bakın, plandemiye hiç sesini çıkarmadı. İtiraz etmedi. Plandemiye de itiraz etmedi.
Yani küresel şeytanlara da itiraz etmedi. Bütün partiler itiraz etmedi. Hepsini küresel şeytan kontrol altına almış. Medyayı, partileri. O zaman o halde Kemal Kılıçdaroğlu nasıl ki Erdoğan'ın şeyi 90'larda belli, bugüne kadar gelişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi de belli. Türkiye'de nasıl bir yapı var? Hala çözemedik. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun ortasında bir mason varsa, masonlar Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yapıyorsa, masonlar Milli Eğitim Bakanlığı yapıyorsa, bir şey var, bir oyun var yani bizim bilmediğimiz, bizim sadece seyrettiğimiz, figüran olduğumuz, sadece gidip oy verdiğimiz bir oyun var. Kılıçdaroğlu'nun plandemiye sesi çıkmadı. Yani bu zehirli sıvıya sesi çıkmadı. Böyle 2003'ten beri aktı geldi. Son iklim anlaşması, Paris Climate Change, iklim değişikliği ile ilgili anlaşmaya sesi çıkmadı. 600 milletvekilinin hiçbirinin sesi çıkmadı. Şimdi gerçekten bizim devletimiz olsaydı da Kılıçdaroğlu'na bir görev, böyle bir görev verilseydi takdir edilirdi. Çünkü ağır bir işçilik. Yani senin devletin için yapıyor. Hatırlıyorsunuz silinmiştir. Tayyip Erdoğan seçilmeden önce onu bir testten geçirdiler. Karşıda Ümraniye'de bir Refah Partisi'nin bir şeyini bastılar. Bu A Haber'de olmuştu. Sonradan kaldırdılar. Seçim bürosunu Gladio veya kontrgerilla neyse girdi. Ağır silahlarla taradı. Kan revan içinde bıraktı. Çıktı. Test yani. Belki 15 Temmuz'un testiydi o. Tamam mı? E, e, bu, bu tür insanlar seçilir. Çoğu yani mesela ölümü göze alırlar. Ölmeye gidilir. Ölmeye soyunurlar mesela. Öyle anlaşılır, anlaşma yapılır. Şimdi mesela 15 Temmuz da öyle. 15 Temmuz'un hazırlığı belliydi. Belki de bu plandemeye daha rahat geçmek için 15 Temmuz yapıldı. 15 Temmuz'a ben darbe diyorum. Darbe. Öyle girişim falan değil, darbe oldu. Bunu ayrıca bir video yapacağım. Yeşil Kemalist bir darbe oldu. Masonik, Yeşil Kemalist bir darbe oldu. Bunda da halk kullanıldı. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı ya Kuvayi Milliyeciler. Öyle oldu. Bu ayrı bir video konusu. Şimdi burada şey yapmayalım onu. Ee, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağır görevi, plandeminin bir parçası. Ee, işte bu Kemalist komisyon, Kemalist çetenin, Masonik devletin bir görevlisi. Keşke bizim görevimiz olsaydı da bu sıkıntıları, bu acıları bizim için çekseydi. Ondan sonra 15 Temmuz plandemiye giden yol, başkanlık sistemi plandemiye giden yol. Evet. Ee, şimdi asıl beni sinir eden Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden hala şaka yapan, espri yapanlara tekrar ediyorum. Sinir oluyorum. Birkaç kere uyardım. Yani kendilerini ya adam rolünü yapıyor, adam görevini yerine getiriyor. Yani şey yapıyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu merdivene ters bindi. Nereden biliyorsun onun mizansen olmadığını? İşte şöyle yaptı da böyle yaptı da ki affedersin adama mal bilmem ne falan. Ya bırakın bu işleri ya. Yani onun üzerinden siz akıllı olduğunuzu gösteremezsiniz. Sinir oluyorum ya salaklar ya. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yaptığınız espriyle akıllı olamazsınız. Boş verin. Akıllılığınızı başka alanlarda ispat edin. Sürü gibi sürünün peşinden gidip aynı görüşü, aynı şeyi, aynı trollüğü yaparak değil. Farklı bir şeyler söyleyin. Naçizane şurada yaptığımız gibi. Farklı bir şey söyleyin ya. Yeni bir şey söyleyin. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden o salak gösteriyor onu. Onun üzerinden kendisinin akıllı olduğunu zannediyorlar. Böyle tipler var.
Ve adam görevini yapıyor. Görevini. Ağır bir işçilik yapıyor. Keşke bizim için yapsaydı bunu. Ama gördük ki bak, yani zaten devlet bizim değil. Küreselde zaten pandemide çökmüşler zaten. Küresel şeytani merkez pandemide de yapacağını yaptı. Bu. Demek istediğim o. Evet arkadaşlar, bugün 24 Ekim 2020 24 Ekim 2021 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden espri yapan, şaka yapan, bilmem ne yapan, kendini akıllı göstermeye çalışan kişilerle olan ilişkilerimi gözden geçireceğim. Buna göre not vereceğim, değerlendireceğim. Görüşmek üzere.